havada uçan K'nın yer versiyonu. Yıldırım harekatı yapabilecek bir Türk ordusundan bahsediyoruz demektir. Ateş gücü kabiliyetimiz Merkava tankından daha üstün gibi, artık hiç kimsenin motoruna ihtiyacımız kalmayacak bir kolordunun vurucu gücü olur. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Fırat Çelik. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamız ile beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Türkiye'nin yerli üretimi olan Altay tankını konuşacağız. Altay tankının özellikleri neler? Üzerinde hangi silahlar var? İsrail'in Merkava ve Rusların T-14 Armata tankı ile karşılaştıracağız. Aralarındaki farklar neler? Sizlere bunları hepsini görsel üzerinden değerlendireceğiz. Ancak programa başlamadan önce küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru ilerliyoruz. Sizden ricamız da kanala abone olup yorum yapıp beğenmeniz. Altay tankının hocam teknik özellikleri neler? Hangi teknolojiler bu tankta olacak? Şimdi Fırat, Altay tankı 3 Plus yani 3 artı dediğimiz bir nesile sahip. Dolayısıyla 3 Plus nesli şu anda Armata hariç, yani Armata 14 hariç aslında dünya çapında gelişmiş devletlerin ordularındaki en son teknoloji tankı. Dolayısıyla 3 Plus tankının diğer tanklardan ne farkı var onu anlatmamız gerekiyor öncelikle. Bakın burada aslında tankla ilgili en kritik konulardan bir tanesi kendini koruyabilme yeteneği, yani beka yeteneği, artı manevra yeteneği ve atış kontrol sistemlerinin dijital ve elektronik olması. Yine muharebede tankı en önemli özelliği görünürlüğünün biraz daha düşük seviyede olması. Bütün bu özelliklerle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ana muharebe tankı olarak geçen 3 artı ya da 3 plus dediğimiz nesil son nesildir ve muharebede en son, taktik anlamda söylüyorum, belki de muharebelerin kaderini değiştirecek bir aktif rol alan zırhlı birlik temel merkezindeki ana silah. Şimdi dolayısıyla bakın burada 65 tonluk bir tanktan bahsediyoruz. 65 tonluk bir ağırlığı var ve bunun 65 kilometre hızı var. Çok önemli bir hız. Dolayısıyla saatte 65 kilometre hızla gidebilen 65 tonluk bir silah sistemi. İçerisinde yaklaşık demeyelim, tam olarak 40 adet top mühimmatı var. 40 adet top mühimmatı çok kritik bir seviyedir. Çünkü bir muharebede bir tankta 40 tane mühimmat atabiliyorsanız ya da çeşitli çaplarda HIT gibi mesela ya da diğer tipteki mühimmatları atabiliyorsunuz. 13 tanelik bir bölükte çarpı 40 yaparsanız eğer yaklaşık 500'e yakın bir mühimmatla muharebeye bir bölük olarak girmiş olacaksınız. Bu da çok önemli bir yük demektir tank için. Şimdi diğer taraftan tankın kritik özelliklerinden bir tanesi de stabilizasyon özelliği. Stabilizasyon özelliği nedir? Tank hareket halindeyken, yani Altay tankımız hareket halindeyken, bu süratle giderken, 65 km hızla giderken üzerindeki silahlarla, özellikle topla atış yapabilir. Çünkü alttaki o amortisör sistemi aşağı itki yaparken diğer taraftan kule yukarı itki yapar. Ters itki yaptığı için de sabit bir şekilde nişangah tertibatı doğrudan hedefte kalma imkanı var. Bu ne demektir? Çok süratli hareket eden bir tank arazide bir düşman tankıyla karşılaştığında hareket halinde olmanın verdiği avantajı kullanırken aynı zamanda aktif koruma sağlar ve topunu ateşler. 12-17 mm'lik uçak savarını ateşler ya da 7.62 mm'lik makine tüfeğini ateşler demektir bu. Onun için hareketli bir muharebe ortamında 65 tonluk 65 km hızla giden bir tankımızın bütün silah sistemlerini çalıştırması demek, çok süratli bir yıldırım harekatı yapabilecek bir Türk ordusundan bahsediyoruz demektir. Artık eski Almanların o Blitzkrieg dedikleri yıldırım harekatını biz Altay tankımızda belki 10 kat daha hızlı bir şekilde yapacağız ve kesin sonucu tank birliklerimize alacağız demektir. Şimdi bunun üzerinde neler var? Silahın üzerinde neler var? Ben artık bunu bir silah olarak görüyorum çünkü. Tank bir silahtır. Dolayısıyla bunun üzerinde silah sistemleri 120'lik topumuz var bir tane. 120 milimetrelik topumuz var. Bu top gösterdiğimiz yerde ve NATO standartlarına bir toptur bu. Dolayısıyla 3 tip mühimmatı da atabilecek kapasiteye sahiptir. Onun dışında burada Sarp silah sistemi var. Dikkat ederseniz. Sarp silah sistemi ne demektir? Uzaktan komutalı demektir. Yani Sarp silah sistemine sahip tüm tanklar, mekanize araçlar uzaktan komutayla bu silah sistemini çalıştırırlar. Üzerindeki namlunun çapı biraz önce söylediğimiz gibi 12-10'da 7 milimetrelik.
bir silah sistemi var. Bu daha çok hava araçlarına ya da kara araçlarına ya da başkaca bir takım zırhlı, hafif zırhlı araçlara karşı kullanılabilir. Bir de aynı şekilde bu bölgede bir 7.62 milimetrelik bir makineli tüfeğimiz var. Şöyle diyelim, makineli tüfeğimiz var. Dolayısıyla 3 tane ana silah. Şimdi bunun yanında başka neler var? Belki biraz sonra onlara da geliriz ama üzerindeki tüm silahlarla bakın tek tanktan bahsediyorum. Tek bir tankın üzerinde 3 ana silah var. Bir tane daha koyalım. 40 milimetrelik bomba atar. 40 milimetrelik bomba atar Altay tankına entegre edilebiliyor. Yani siz bu bomba atarı koyduğunuz zaman yaklaşık 500 metreye mesafede el bombası atabilirsiniz demektir. Yani 40 milimetrelik bomba atarı şöyle gösterirsek eğer 4 santimlik bir çapta bir el bombası büyüklüğünde ya da el bombası etkisinde bir mühimmatı 500-600 metre hatta 1000 metre mesafeye kadar Altay tankı üzerinden atabiliyorsunuz demektir. Düşman birliklerini, piyade birliklerini de bir şekilde toplu bulunan birlikleri imha etme şansına sahipsiniz demektir. Demek ki 4 ana silah yapmış olduk şu anda tankın üzerinde. Hocam şimdi Altay ilk prototipe göre güncellemeler geçirdi. Şimdi görselde de eski Altay ve yeni Altay'ı görüyoruz. Bunların arasındaki farklar neler? Altay neden yenilendi? Evet, şimdi tabii şu anda kullandığımız bizim eski Altay'ın bir kodu yok ama yeni Altay'da 2 tane kod var. T1 ve T2 kodu var. Bu 2 tane kodu birazdan anlatacağız. Şimdi eski Altay ilk çıkan Altay, ilk üretilen Altay. Şimdi ne farkları var? Şu farklar var. Önce şeyden başlayalım. Aktif koruma sisteminden başlayalım. Akkor, Aselsan Akkor. Şuraya yazalım. Yeni Altay'ın içerisinde Aselsan Akkor sistemi var. Ne demek bu? Aktif koruma sistemi demektir. Eski Altay'da aktif koruma sistemi yok. Sadece reaktif koruma sistemi var. ERA dediğimiz reaktif klasik koruma sistemi var. İkincisi, Akkor'u birazdan açıklayacağım ne olduğunu. Çok önemli çünkü o. İkincisi, tabi burada Akkor var ama aynı zamanda ERA da var. Yani reaktif koruma sistemi de var. Dolayısıyla bu hibrit dediğimiz sistem. Hibrit koruma sistemi paketi olarak geçer. Bu ikisini de yeni Altay tankında görüyoruz. Başka şimdi mesela SARP uzaktan komutalı silah sistemi burada var. Yenisinde var. İkincisi burada olmayıp da burada olan, en azından şöyle söyleyelim. Yanlarda şu yan kanatlarda ve motor ön kısmındaki zırh kalınlığı yaklaşık 2 katına çıkartılmıştır. Ve açılı vaziyettedir. Dolayısıyla yanlardan ve önden gelecek olan herhangi bir güdümlü tank savar füzesi ya da güdümsüz tank savar füzelerine karşı 2 kat ya da en fazla işte 2-3 kat kadar değil, en az diyelim 2-3 kat kadar bir koruma sağlayacağını söylemiş olalım. Dolayısıyla böyle bir fark var aralarında. Onun dışında elektronik harp sistemleri açısından yeni bir takım sistemler monte edilmiştir buraya. Mesela örümcek sensörü sistemi monte edilmiştir. O da 360 derece koruma sağlar. 360 derece koruma sağlar. Şimdi Akkor'un içerisindeki yenilikler neler? Mesela elektronik harp sisteminde söyleyelim. Daha önceki sistemlerde eski Altay'da Volkan sistemi, geleneksel ilk Volkan sistemi gelmiştir. Burada geliştirilmiş Volkan 5 sistemi monte edilmiştir. Volkan 5 sistemi monte edilmiştir. Şimdi Akkor'un içerisinde çift koruma sağlayan bir sistem var. Şimdi aktif koruma sağlayan sistem var. Yani hard kill dediğimiz fiziki imha sistemleri var. Altay ilk versiyonunda olmayan fiziki koruma sistemleri neler? Bir tanesi radar sistemi. Dörtlü radar sistemi var. Şu ön panellerde, kulenin üstünde ve arka tarafta, şuralarda, arka kısımda 4 tane AESA radarlar var. Çok önemli AESA radarlar var. Bunlar 360 derece, örümcek sisteminde olduğu gibi, sensör sisteminde olduğu gibi 360 derece bir radar kalkanı sağlıyor. Dolayısıyla etrafta, arkada, yanlarda ve ön kısımda görülemeyen hiçbir şey yok. Bu aktif radar sistemleri ne işe yarıyor?
herhangi bir güdümlü, dediğim gibi güdümsüz, mesela TOW, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı TOW tank savar silahı ya da Javelin, yine Amerikalıların kullandığı top attack dedikleri, yani yukarıdan saldırı yapan silah sistemleri. Ya da ne olabilir başka? Kornet, değil mi? Rusların kullandığı güdümlü tank savar silahları. Onlardan herhangi biri geldiği zaman tankımıza, ve epey uzak mesafeden geliyor bunlar. Yani 2 kilometre, 3-4 kilometreye kadar mesafesi var. Hatta TOW-2 çok daha uzun mesafeli. Bunlar geldiği zaman özellikle bu radarlar tespiti yapıyor önce. Yani diyor ki bir silah, bakın bir araç yaklaşmıyor ya da bir tank yaklaşmıyor. Bir füze yaklaşıyor. Yani ne kadar süratli gittiğini tahmin edin. Füze atışı yapıldıktan sonra radarlar çok hızlı bir şekilde bunun tespitini yapıyor. Başka ne yapıyorlar biliyor musunuz? Merkezi işlem sistemi. Yörünge takip ediyor. Diyor ki bunun yörüngesi, bize doğru gelen füzenin yörüngesi tanka isabet edecek diyor. Bunlar milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi radar tespit etti. Ateşlenmiş bir Kornet Rus füzesi ya da Javelin füzesi ya da İHA ve SİHA fark etmez. Size doğru yaklaşıyor. Radar diyor ki bize atılacak bu mühimmat. Tanka, bizim tanka doğru geliyor diyor ve hemen arkasından bunun bir komutu var. Komutunu hemen şeye aktarıyor. Şu bölgede bakın, çiftli 2 tane atıcılar var. Bunlar önleyici atıcılar. Yani fiziki imha atıcıları. Çok kısa bir süre içerisinde, saniyenin de altındaki bir süre içerisinde bu atıcılara komut gidiyor. Bu atıcılar bir tane mühimmat, fiziki imha mühimmatı fırlatıyor. Nereye doğru fırlatıyorlar? Gelen Javelin'e ya da Kornet'e doğru. Bu ikisi bir yerde buluşması lazım. Nerede buluşacaklar? Optimum mesafede. Ne çok uzakta ne çok yakında. Dolayısıyla bakın o kadar hassas bir güdüm var ki radarlar arkasından imha atıcıları, fiziki imha atıcıları gelen Kornet tank savar füzesini tankın hemen yakınlarında bir yerde buluşturuyor ve içinden çıkan mühimmat gelen roketin hemen alt kısmında patlıyor ve orada bir parçacık bulutu oluşturuyor. Şuradaki parçacık bulutu gelen mühimmatı ortadan kaldırıyor. 1 saniye geçti şu anda. Ben şu an kaç dakika anlattım bilmiyorum ama 1 saniyede bakın buradaki tankı 360 derece bütün gelen düşman tank savar silahlarından koruduk. Bir özelliği daha var bunun. Bunların dikey yükselişleri çok yüksek. Hocam Rusya-Ukrayna savaşında tankların akıbetini görüyoruz. Dronlar tarafından kolayca avlanıyorlar. Altay tankımız kendini dronlara karşı, bu sistemlere karşı nasıl koruyacak? Ukrayna savaşında Rus tankları neredeyse kulelerin içerisinden giren kamikaze dronlarla patlatıldı. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bir Ukrayna kamikaze drone'u dikey, yüksek atış, yani top attack dediğimiz bir tanka atış yaptığında şurada bir tane kapak vardır, şurada bir tane kapak vardır, şurada da kapak vardır. Şu kapağın içinden girer kamikaze drone ya da kamikaze drone'un bıraktığı bir bomba. Şimdi bomba içine girdiği andan itibaren artık içeride patlar ve patlamaya mütakip şu kule dediğimiz mekanizma havaya fırlar. Ruslar durduramadı bu dronları, kamikaze dronları. Biz ne yaptık? İşte biz Aselsan Akkor sistemi sayesinde yukarıdan da gelen kamikaze dronlar, İHA'lar, SİHA'lar ya da dikey bırakılan, serbest düşüş yapan bombaları işte buradaki fiziki imha sistemiyle imha edebilecek bir noktaya getirdik tankımızı. Demek ki karadan, havadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı Akkor sistemi çalışıyor. Bitmedi. Bir şey daha var. Hani hard kill dedik ya, sert vuruş. Bir de soft kill var. Yani o ne demek? Elektronik harp sistemleri var. Elektronik harp sistemleri de şunu yapıyor. Karıştırıyor. Mesela yukarıdan bir drone geldi. Bu drone'u işte radyo frekanslarını kesiyor. Ya da görüntü aktarım sistemini kesiyor. Düşmanın elinde bir tane kontrol mekanizması var. Paneli var. Onunla kontrol ediyor örneğin. İşte bizim elektronik harp sistemi, tankımızın üstünde bulunan elektronik harp sistemi soft kill mekanizmasıyla bir şekilde hem görüntü aktarım sistemini kesiyor hem radyo frekanslarını kesiyor. Dolayısıyla drone'u daha aşağı inmeden imha ediyor. Bir tane daha bir şey var, hemen bitireceğim. O da şu lazer işaretleyicisi. Burada
lazer uyarı sistemleri var. Yine kulenin hemen alt kısımlarında radar uyarı sistemleri. Tank lazer uyarı sistemleri. TLUS dedikleri. Şimdi düşman bazen yukarıdan bir helikopterle tankın üzerine bir lazer gönderiyor. İşaretliyor. Kırmızı bir işaret ya da yeşil bir işaret gönderiyor. Tankın içinde kapalıyken mürettebat 4 kişilik Mehmetçiğimiz içerideyken harekatını icra ederken tank kendiliğinden bu gelen lazeri keşfediyor. Tespit ediyor. Neyle tespit ediyor? İşte buradaki sistemle. Buradaki sensörlerle tespit ediyor. Ve bu tespiti mütakip diğer sistemler devreye giriyor. Aktif koruma sistemleri, pasif koruma sistemleri devreye giriyor. Dolayısıyla yukarıdaki bize doğru yönelmiş olan, tüm tanka doğru yönelmiş olan sistemleri biraz önce anlattığım aktif pasif yöntemlerle imha ediyorsunuz. Bu kadar koruma niçin? Aştılar mı bunu? Hadi diyelim aştılar. Bak aşmaları mümkün değil. Yani bu kadar koruma, aktif pasif, elektronik harp sistemleri aştı düşman. Yine de sana bir mühimmat denk getirmeyi başardı. Kuleden olmaz ya, hani olmaz ya, olduğunu farz edelim. Tank boş, kapak da açık. Mehmetçiğimiz de o esnada istirahatte bir tane mühimmat içeri girdi ve patladı. Şimdi bunun içerisinde hani fark dediniz ya, eski Altay ile yeni Altay arasındaki fark. Kritik farklardan bir tanesi şu. Bizde kaç tane mühimmat var demiştik? 40 tane değil mi? İçeride. 40 tane top mühimmatı var. Binlerce 12-17 milimetrelik mühimmat var. 7.62'lik binlerce sandık içerisinde mühimmat var. İçerisine girdiğinde bir mühimmat, düşman mühimmatı patladığında ne olacaktır? İçindeki 40 tane bomba mühimmat infilak edecektir. İşte Rus tanklarının kapakları, kuleleri o yüzden fırladı. Biz ne yapmışız biliyor musunuz? Eski Altay'dan yeni Altay'a geçiş yaparken bir tane boost door dediğimiz patlama kapağı koymuşuz. Tankın içerisine. Buradan göstermem mümkündür ama içini kabul edin. İşte mühimmat depolanan bölge. Oraya bir tane şöyle çelik plaka koymuşuz. İçeri mühimmat girse de bizim kendimize ait olan 40 tane bomba patlasa da içinde Mehmetçiğimiz olsa da herhangi bir zayiat olmuyor. Kemal Hocam, ekranda İsrail'in Merkava ve Rusların da T-14 Armata tankını görüyoruz. Bir de yanında milli tankımız Altay var. Hocam bu tankların farklılıkları neler? Hangi tank daha üstün? Şimdi şöyle söyleyelim. Altay bizim milli muharebe tankımız. Merkava İsrail'e ait bir tank. T-14 Armata tankı da Rusların yaptığı bir tank. Şimdi Altay tankı biraz önce söylediğim 3+. Merkava da 3+. Fakat T-14 Armata 4. nesil bir tank modeli. Dolayısıyla arada ne fark var onu söyleyelim. Şimdi Altay tankımızı biraz önce ifade ettik. Aslında Merkava tankı ile Altay tankını karşılaştırdığımızda bir muharebede karşı karşıya kaldıklarında Altay T1 ve T2 model Merkava tankına üstünlüğü var. Karşı karşıya kaldığında Altay ve Merkava ateş gücü açısından bizim çok daha iyi durumda. Altay tankımız çok daha iyi durumda. Yani üzerinde saymış olduğumuz tank topu 12-17 milimetrelik uçak savar, 40 milimetrelik bomba atar ve 7.62 milimetrelik makine tüfek 4 ana grup var. Bu grupla Merkava tankına üstünlük sağlayabiliyoruz. Merkava tankında ne var? Burada da bizde 120 idi biliyorsunuz tank topunun çapı. Burada da 120 var. Bizde 40 adet mühimmat depoluyorduk. Burada 48 var. Yani çok fazla bir fark yok arada aslında. Mühimmat miktarları arasından söylersek. 65 ton Altay. Bu da 65 ton. Yani arada tonaj ağırlığı çok fazla yok. Bunun tek özelliği şu. Biraz daha hani bizden bir tık daha. Onların da tropi dedikleri bir şeyi var. Aktif koruma sistemleri var. Bizde de Akkor vardı biliyorsunuz. Akkor daha üstün. Çünkü hibrit bizimki. Yani şimdi tankın paleti şöyle düşünün. Zırhını düşünün şöyle. 2 tane biliyorsunuz bir iç ve bir dış olmak üzere 2 tane plaka var bizde. Şurada patlayıcımız var arada. Yani buradan geldiği andan itibaren herhangi bir mühimmat dıştaki bor, karbür, özel, kompozit zırhla korunuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki patlama içeri girdiği andan itibaren burayı patlatıyor ve patlamayla beraber gelen mühimmatı bertaraf ediyor. Şu içteki kısma hiç
mühimmatın etkisi olmuyor. Dolayısıyla içerideki mürettebatımız da sağlıklı, saatli kalabiliyor. Yani dolayısıyla iki tane plakamız var bizim. Ortada bir patlayıcımız var. Şimdi Merkava tankında daha kalın bir reaktif zırh gözüküyor. Ve tropi dediğimizde aktif koruma sistemi de bizim akkor sistemine yarı yarıya benziyor. Onun için ve şu ön kısımda ve yan kısımlarda çok kalın bir zırh var. O da şu, İsrail'in biliyorsunuz insan kaynağı çok kısıtlı ve tankın tamamını içerideki mürettebatı korumak üzerine inşa etmişler. Onun için manevra kabiliyetleri düşük, atış süratleri çok fazla o kadar yok, bizim kadar üstünlükleri yok. Atış sistemleri açısından bizim tankımız daha üstün. Manevra kabiliyeti açısından 65 km hız yapıyoruz. 64 kilometrelik bir hız yapıyor. Dolayısıyla hızlar arasında çok büyük fark yok ama yine de muharebede karşı karşıya kaldığımızda bizim manevra kabiliyetimiz, ateş gücü kabiliyetimiz Merkava tankından daha üstün gibi sayısal veriler gösteriyor. Şimdi T4 armatalar farklı. 4. nesil bir silah gibi duruyor. Tank gibi duruyor. Bunlar tabii üretimi önce bir durduruldu. Sonra tekrar başlatıldı. Son iddialara göre biz çünkü bilmiyoruz. Sadece törende gördük bunu. 2015-2016 yıllarında yapılan Rusya'daki törenlerde gördük birkaç tane. Fakat 100'e yakın bir şey var diyorlar. Envantere girdi yaptı diyorlar ama tabii T4 Armata'nın diğer T90 mesela ana muharebe tankı bizim şeyin Rusların yapmış olduğu T90 ana muharebe tankından farkı ne? T90'da çok aktif koruma sistemleri yoktu. Armata'ya onu monte etmişler. Aslında 4. nesilde iddia ettikleri tank bizim 3 plus, 3 artı neslimize yakınlaşmak için kullanılan bir terim. Onun için Armata'nın özellikleri içerisinde biraz daha basık, biraz daha ağır gibi duruyor. Diğer tanklara göre. Diğerleri 48 ton mesela T90'lar. Onlar hafif çünkü T90'lar daha çok süratli muharebeler için kullanılmıştır. Maliyetleri de çok düşüktür. 3.7 milyon dolar, 4-5 milyon dolar ama Armata'lar 7 milyon dolara çıktı maliyeti. Biraz da o maliyetten dolayı üretimi kısıtlandı ama T90'ların galiba modernize edilmesiyle ilgili çalışmalar da yapılacak gibi gözüküyor. Daha çok süratli muharebeler, yıldırım harekatı ve seri üretime uygun bir model olduğunu söylememiz lazım Rus tanklarının. Ama dediğim gibi 4. nesil bir tank olduğu iddiası var. Bana göre çok 4 gözükmüyor. Aslında 3 Plus'ın Rusların ulaşmaya çalıştığı bizim Altay tankı seviyesi gibi düşünmek lazım. Asıl bizim Altay tankı 4. nesil olmaya çok çok yakın. Bizim Altay tankımız havada uçan Kaan'ımızın yer versiyonudur. Dolayısıyla aynı sistemler Kaan uçağımızda olan sistemler Altay tankımızda da mevcut. Kemal Hocam, Altay tankının teslimat süreci nasıl olacak? Şimdi Fırat, burada Altay tankı T1 ve T2 modelleri olarak söyleyelim. Burada bizim T1 modellerimizden yani T1 kastettiğimiz aslında fark olarak Kore motoru diye anlaşılsın diye söyleyelim. Bundan T1 modellerinden 2028'e kadar 85 adet teslim edilecek. 2028'den sonra T2'ler teslim edilecek. Bundan da 165 adet. Toplam 250 adet. Altay T1, T2 model teslim edilecek. Fakat T2 modelin içerisinde Batu olacak. Motor. Bunların transmisyonları aynı şekilde yerli ve milli olacak. Ve arkadaki egzoz sistemleri orijinal, yerli milli olacak. Ve Batu motoruyla beraber biz T2 ile artık Altay tankını %100 milli ve yerli hale getirmiş olacağız. Daha öncekinde biliyorsunuz Alman motoru kullanılıyordu. Ve bu sistem içerisinde bizim toplamda 250 Altay tankı 2028'den sonraki süreçte benim tahminim 30'lara kadar sürer bu teslimat. Çünkü ayda 100'e yakın bir üretim öngörülüyor. Bizim elimizde M48 serisi tanklar vardı. M48'ler çok eski. Bunlar çoğu gitti zaten, emekli oldu. A1, A3'ler vardı. Bunların yerini alacak. Leopard 1'ler. Bunlar kalacaklar bir süre daha.
Yani tam envanter oluşuncaya kadar Altay tankıyla. Ama yine onlara da yol gözükecek. Bir de M60 tankları var. M60 tanklar. Fırat serisi devam edecek elimizde kalmaya. Hocam bu tanklar modernizasyona uğradı değil mi? Tabii. M60'larımız. M60'ların modernize edilmemişleri envanterden çıkacak. Fırat tipi M60T tankları envanterde kalmaya devam edecek. M48'ler kesin gidecek. Leopard'ların A3, A5'leri gidecek. M60'ların da Fırat'ları hariç geri kalanlar modernize edilmediği için gidecekler. Onun yerine Altay tankı gelecek. Batu ile beraber Altay tankı bu tankların yerini alacak. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamızla birlikte Altay tankını ele aldık. Altay tankında hangi silahlar var, üstün özellikleri neler? Bunların hepsini tek tek görseller üzerinden sizlere anlattık. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki uzman anlatıyor videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.